Başkent Enduro Motosiklet kanalından hepinize merhabalar. Öncelikle lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun. Çanı açın, bildirimlerden haberdar olun. 2020 Afrika TV'nin L1 en boş modeliyle bugün birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı, sıhhatli ve kazasız sürüşler dileyerek dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Afrika TV'nin 1100 ile beraberiz. Dakar'ın efsanesi, üst üste yarış kazanan Afrika TV'nin tekrar üretilerek, dizayn edilerek piyasaya çıkmıştı biliyorsunuz. Sonra 2018'de biraz daha makyajlı, işte ekran görselleri değişip bir takım şasede ve motor bloğunda oynamalarla gündeme gelen Afrika TV'nin hiçbir zaman dillerden düşmedi, efsane olarak kalmaya devam etti. Ve bu yanımda gördüğünüz 2020 model L1, yani en boş dediğimiz modeli, ki bu da ağzına kadar dolu olan bir model, ülkemizde bir hayli satıldı. Ben de severek kullanıyorum. Afyon'dan sağ olsun Mert'e de selam olsun buradan. Mert'ten bu motoru aldım. Hem donanımlarıyla birlikte, evet, ikinci el alırken dikkat etmek gerekiyor ama temiz bir motordu. Donanım var üzerinde, en azından bunlarla uğraşmadım. Çanta demiri, bir takım aksesuarlar olduğu için bu da büyük bir avantajlı. Bunun Türkiye'de 3 versiyonu var. Aslında üretim bandından çıkan 4 tane Afrika TV modeli var. L1, L2, L3 ve L4. L1 ile L3 birbirinin aynısı. Sadece arasındaki fark L3'te elektronik süspansiyon var. Dolayısıyla Honda Türkiye bu motoru ülkemize getirmedi. Ülkemizde olan versiyonları L1, L2 ve L4. L2 ile L4'te birbirinin aynısı, yani adventure olan versiyonları, yol sürüşlerine uygun olan ve seyahat odaklı olan motosiklet. Şimdi genel hatlarına baktığınızda aslında hepsinde ortak olan özellikler var. Hepsinde 21'e 18 lastik kullanılıyor. İki çeşit lastikle geliyor ülkemize. Brixton Batlas serisi ve Metzeler lastiklerle geliyor ama yeni sonraki çıkan kasalarda bunu değiştirirler mi bilemiyorum. Şimdi 2024 modeli bekleniliyor. Aslında donanım olarak birbirinin aynısı olan modellerde bir takım ufak tefek iyileştirmeler mevcut. İşte L2 ve L4'te depo hacimleri biraz daha genişletilmiş vaziyette. L2 ve L4'te viraj aydınlatmaları var. L4'te ise modlara göre 6 tane sürüş modundan bahsediyoruz. Hepsinde bu var zaten. Elektronik süspansiyon otomatik olarak ön ve arkayı ayarlayabiliyor. L3'te de bu aynı şekilde. Ama L3 biliyorsunuz, söylediğim gibi ülkemize gelen bir versiyon değil. Tabi arazi odaklı olan bu L1 ve L3 versiyonunda tube type lastik, yani iç lastikli şamyelli bir lastik kullanılıyor. Adventure versiyonlarında ise L2 ve L4'te iç lastik yok. Tubeless lastikle geliyor. Bu kimilerine göre avantaj, kimilerine göre dezavantaj. Ayrıyeten sürüş modları, 6 tane sürüş modu var tüm modellerde. Bunlar tur modu, çakıl modu, şehir modu ve arazi modu var. 4 tane kendine ait standart modu var. 2 tane de size bırakılmış kullanıcı modu var. Dolayısıyla bu modlar arasında işte traction kontrolü, wheelers kontrolü, yani tekere gelip gelmemesini, arka viraj ABS'si, bir frenler, power, güç, bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan ekranda da yakından göstereceğim. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Deposu 18,5 litre. Frenleri bir önceki kasaya göre arka fren, yani Nissin kullanıyor zaten. Önde çift kaliper yaprak disk var. Arkada tek bir diske sahip her zaman olduğu gibi, ama kaliperler sanki biraz daha büyümüş. Frenler daha iyi tutuyor arkadaşlar. Bir önceki kasaya göre arka fren daha iyi tutuyor. Ön fren de keza aynı şekilde. Motor bloğu önceki versiyona göre acayip bir tork elde etmiş. Bir önceki kasalarda 6000-6500 devir aralığında gücü hissetmeye başlıyordunuz. Ama bunda ise vitesi düşürüyorsunuz. 4000-4500 devirler arasında tork başlıyor arkadaşlar. Elinizin altındaki o müthiş güce sahip oluyorsunuz ve hangi viteste olursanız olun motor ben buradayım deyip sizi ivmelendirip kaldırıyor arkadaşlar.
Yerden yüksekliği bir hayli yüksek. O yüzden hiçbir yerde işte şuradan geçer miyim, geçmez miyim, buraya tırmanır mıyım, çıkar mıyım? Bu endişeye kapılmayacağınız bir motosiklet modelinden bahsediyoruz. Çalışma aralığı çok iyi olan Showa'nın amortisörleri mevcut. Manuel olarak ayarlı. Elektronik değil daha doğrusu süspansiyonlar. Sele yüksekliği 2 kademe bunda ayarlanabiliyor. 87 ve 85. Şu an 85'te. Benim boyum 1.80. Benim ayaklarım tam olarak yere basıyor. Üzerine oturduğunuzda ki buralar biraz daha tıraşlı önceki modellere göre. Dolayısıyla ayaklarım bunda çok rahat yere basabiliyor. Bunun selesi böyle çok konforlu değil. Seyahatlerde evet çok rahatsız edici de değil. Zaten motosikletlerde artık sele konforunu da konuşmak ne kadar doğru bana yanlış geliyor. Çünkü seleler arkadaşlar yani motosiklet firmaları bunu en konforlu, en güzel hale getirip fiyat farkı ile beraber sunamayacak kapasitedeler mi? Hayır değiller. Özellikle bu selelerin biraz daha sert oluşu kullanıcının aşağı inip işte ayaklarını dinlendirip sürüş dinamiğini artırması için seleler biraz daha rahatsız yapılıyor. Burada en önemli artılardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Şase normal şekilde hani önceki versiyonlarda şase farklıydı ama bunda bir fark yaratmışlar. Mesela burada ayrıyeten bir parça daha var. Kafes tipi. Buralara şuradaki vidalarla monte edilmiş 2 tane. Bu herhangi bir kaza vesaire olduğunda hani komple şaseye zarar vermemek için sadece bunu değiştirerek de tabii bu salınımı da engellemiş arazideki. Aslında bu da iyi bir şey olmuş. Motorun genel ağırlığı 234 kilo boş ağırlığı. Tabii buna işte depo 18,5 litre vesaire bir takım şeyler eklenince ağırlık gitgide artıyor. Ama daha dengeli bir motor. Bir önceki kasalara 2016'ya göre özellikle daha dengeli olmuş bir motosikletten bahsediyoruz. Yolda gidişi, tutuşu, yatışı daha dengeli olduğu için daha güzel yatabiliyorsunuz. Gerçekten keyifli bir motor. Çok bir şey yok. Hani şu da olsa falan dediğiniz. Tabii aksesuar arıyorsunuz. Bunları hep sonradan takıp hepsi maliyet biliyorsunuz ki artık ciddi maliyetler. Bir koruma demiri yani 20 binlere yakın. Alt koruma demiri 13-14 binlerden başlıyor. Keza bu. Yani üzerinde aksesuar olarak taktığınızda 100 bin liranın civarında bir para harcıyorsunuz. Özellikle Honda'nın orijinallerini takmaya kalktığınızda. Orta sehpa olmuş 20 bin lira. Dolayısıyla hani keşke bir orta sehpa artık standart olsa büyük motorlarda. Çünkü bu motorların zincirleri yağlanmaya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla kaldıracaksınız. Yan sehpa ile 2 kişi bunu yapıyorsunuz. Bende orta sehpa yok mesela. 15-20 bin arası orta sehpa almaktansa zincir yağlamayla bu işi belki çözerim diye düşünüyorum. Bu arada CarPlay özelliği var. iPhone'la birebir çalışıyor işte navigasyonu, telefonunuzu, mesajlarınızı ve müziklerinizi görebileceğiniz o büyük ekranda CarPlay ile birebir eşleşiyor. Ama Android'de de bu işi yapabiliyorsunuz. Android'de de müziklerinizi görebiliyorsunuz. Yine telefon rehberi vesaire bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kaskınızı da bağlayabiliyorsunuz, interkomunuzu. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Öncelikle kulaklığı bağlayıp telefonu da eşleştirdikten sonra ilk açılışta şuna dikkat edin. Önce motoru açın arkadaşlar. Kaskınızın üzerindeki interkomu aktif etmeden önce motoru açın. Motoru açtıktan sonra telefonla bir eşleşiyor önce. Sonra interkomu açtığınızda o da eşleşip her şeyinizi görebiliyorsunuz. Debriyaj standart kaydırmalı bir debriyaja sahip. Ön fren ise arkadaşlar 6 kademe. Hani uzaklık, yakınlık bu maneti ayarlayabileceğiniz 6 kademeye sahip. Böyle bir ön fren sistemi var. Çok başarılı. Sol kütükte bir hayli fazla tuş var. İşte üst tarafta farları kontrol eden, uzun kısa yapan ve doğru yerde konumlandırmış pas tuşumuz var. Bu CarPlay özelliğini kullanabileceğiniz ve menülere girebileceğiniz bir tuş var. Yanında da fonksiyon tuşları, sağ sol fonksiyon tuşları. Bu hem sağda var hem solda. Soldan açıp sağdan menüleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Favoriler tuşu. Burada traction kontrol oluyor genelde. Traction kontrolü değiştirebiliyorsunuz. Kademelerini. Zaten 5 kademe kontrolü var. Bunları değiştirebileceğiniz bir tuş. Buna istediğiniz herhangi bir fonksiyonda atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarı aşağı sağ sol buradan. Enter tuşu, geri tuşu. Bu da audio kısmında yani müzik vesaire dinlediğinizde kullandığınız geri ve ileri tuşları yer alıyor. Sağ sol sinyali kornayı buraya almış. Farklı bir şey. Hani en azından şu kütükten dolayı kornaya ulaşımınız biraz daha kolay olmuş. Dörtlüde en az kullanmış olduğunuz dörtlü flaşör tuşu da burada. Sağ kütükte de normal yine elektronik start stop tuşu. Hemen arka tarafta da fonksiyon tuşu yer alıyor arkadaşlar. Bakın şurada da fonksiyon tuşumuz var. Ve alt tarafa geçtiğinizde de işte burada bir artı. Şurada cruise kontrol olarak kullandığınız bir tuş yer alıyor. TFT bir ekran var. Bu gece ve gündüz modlarıyla çalışabiliyor. Altta da sizi bilgilendirecek ufak bilgiler işte total kilometrenin, hızın ve vites göstergesi
göstergesinin olduğu küçük bir standart ekranı var. Yine burada çakmaklık girişi koymuşlar ama çakmaklık yok tabi. İsterseniz bağlatabiliyorsunuz ama burada bir USB port konulmuş. Güzel. Bu en azından işinize yarıyor. Hani bir kablo bağlayarak bir takım şeyleri şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten başarılı olmuş diyebilirim. Aynalar inanılmaz. Zaten gidon geniş olduğu için yani hem yüksek hem geniş olduğu için aynalar mükemmel derecede arkayı gösteriyor. Ben de dikkat etmişsinizdir. Burada bir de geri görüş oval bir ayna kullanıyorum. Buna sürekli bakmıyorum ama yoğun trafiklerde falan çok işe yarıyor. Dikkat dağıtmamak için oraya odaklanmıyorsunuz. Yola odaklanıyorum. Dolayısıyla bu da işe yarayan özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.